Diyarbakır Ulu Camii'ndeyiz ve gerçekten burası çok efsane bir yapı. Burası yani İslam aleminin 5. büyük mescidi. Birincisi Kabe, ikincisi Mescid-i Nebevi, üçüncüsü Kudüs Mescid-i Aksa, dördüncüsü Şam Emevi Camii ve 5. olarak da Diyarbakır Ulu Camii olarak geçiyor. Buranın öyle bir manevi sinerjisi vardır ki kişi burada 2 rekat namaz kılsa kabul olunduğuna dair kalbi şahitlik eder. Aslında biz Diyarbakır için diyoruz, Türkiye'nin keşfedilmemiş hazinesi. ...3400 yıllık tarihçesinden bahsediliyor. 3400 yıllık bir tarihi var buranın. Evet. Diyarbakır'ın fethini anlattık. 41 sahabe efendimiz fetih sırasında şehit oluyor. Şehit olan sahabe efendilerimizin 27 tanesi şu an burada, kabri burada 27 tanesi. Bunların arasında Halid bin Velid Efendimizin oğlu Hazreti Süleyman var. Diyarbakır Ulu Camii'ndeyiz ve gerçekten burası çok efsane bir yapı. Burası yani İslam aleminin 5. büyük mescidi. Harem-i Şerifeyn diye geçer. 5. büyük mescidi olarak geçer. Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'ın fethi gerçekleşir. O dönemden önce de gelen hangi medeniyet varsa burada hepsi burayı mabed olarak kullanmış. 639'dan bu yana da cami olarak kullanılıyor. Yapım tarihi tam bilinmiyor. İnce, uzun, dikdörtgen şeklinde bir yapısı var. Bizde ön safta olmak kıymetlidir. Yani imama yakın ön safta bulunmak kıymetlidir. Bu yüzden de dikdörtgen şeklinde yapılmış. Ön safta bulunan kişi sayısının fazla olması için. Diyarbakır şehrinde bulunan tarihi olarak bilinen camiler içerisinde en büyüğü Ulu Cami. Yani şu an bulunduğumuz bu mekan. Diyarbakır Ulu Camii. Aslında her şehirde bir Ulu Cami vardır ama buranın özellikleri çok daha farklı. Burası İslam aleminin 5. Harem-i Şerifeyni yani 5. kutsal mekanı olarak kabul ediliyor. Birincisi Kabe, ikincisi Mescid-i Nebevi, üçüncüsü Kudüs Mescid-i Aksa, dördüncüsü Şam Emevi Camii ve 5. olarak da Diyarbakır Ulu Camii olarak geçiyor. Yani çok kıymetli bir mekan. Yapım tarihinden itibaren sürekli ibadethane olarak kullanılmış. İslamiyet'ten önce de mabet olarak kullanılmış. 639 yılında buranın fethiyle beraber, Diyarbakır'ın fethiyle beraber burası cami olarak kullanılmaya başlanmış. Camide bulunan kapıların boyunun biraz alçak olduğunu görürüz. Bu da içeride olan büyük zatlara karşı içeri giren hürmeten başını eğsin, eğerek başı önünde girsin diye böyle ince düşünmüş ecdat. Şimdi burada rehberlik yapan arkadaşımız bize kısaca camiyle ilgili bilgi verecek. Tabii camimiz çok eski. 3400 yıllık tarihçesinden bahsediliyor. 3400 yıllık bir tarihi var buranın. Evet. Biz hep böyle 639 yılından sonrasını düşünüyoruz ya. Tabii aslında biz fetihten sonrasını evet, düşünüyoruz ama önce ta paganlara kadar gidiyor bu iş. Paganizme kadar gidiyor. Evet. Allah Allah. Peki ondan sonra nasıl ilerlemiş süreç? Tabii paganizmden sonra burada Roma'nın medeniyetini görüyoruz. Milattan önce 69, milattan sonra 345 Romalıların burada olduğu tarih. 345'ten 638'e kadar da Bizans İmparatorluğu. Tabii Roma döneminde önemli bir baskıyla paganizmde işte o Şemsilere oradaki topluluklara ciddi baskılar yapılıyor ve Hristiyanlık burada yayılıyor ve tabii hakim oluyor. Ardından burada bir kilise oluşturuyor. Kilise de Martoma adını alıyor. Yani Saint Thomas, Mar Thomas, Mör Thomas bazı kaynaklar öyle ifade ediyor. Peki şu anda mesela şimdi baktığımız, gördüğümüz kısımlar mesela şu kısımlar O kısımlar sonradan işlenen kısımlar. sonradan işlenen Tabii. kısımlar. Roma döneminde yani Roma dönemindeki Hristiyanların ilk yapı şu yapıydı. sadece şu arkadaki kısım sadece vardı Roma Evet. döneminde. Evet. Yani bu gördüğümüz diğer taraflar tamamen sonradan inşa Sonradan. Şuradaki mermer sütunu, kemer ve başlıkları şu sütunlar dışında. Şu sütunlar da Roma dönemine ait. Öyle mi? Şuradaki Evet. sütunlar. Toplamda 200 adet sütun bulunuyor yapıyı ayakta tutan. Bu sütunların en eski olanları şu yapıda ayakta duranlar. Estetiklerine baktığınız zaman birbirini tutmuyor aslında simetrikleri. Çünkü farklı dönemlerde cami deprem gördü. İşte yıldırım çarpmasıyla caminin zarar gördüğü. Aynı zamanda tabii Moğol istilasında yine zarar gördüğü ifade ediliyor. Tabii Diyarbakır birçok savaş sahnesine ev sahipliği yaptı. Sadece bir medeniyeti ağırlamadı. Yaklaşık 33 tane medeniyeti ağırladı. Ki bu Hurrilerden başladı günümüze kadar uzanan önemli bir geçmişe sahip, kadim bir geçmişe sahip. Aslında biz Diyarbakır için diyoruz, Türkiye'nin keşfedilmemiş hazinesi.
Evet, bu anlamda Diyarbakır önemli bir tarihi ev sahipliği yapmıştır. Şey gördük bu arada, onu da sorayım da şeyi kaldı. Yerin altında. Ha, yer altında. Orada ne O var? su sarnıcının aslında bir parçası. Orada bulunan kalıntı işte Roma-Bizans dönemine ait olan bir mozaik taşın olduğu ifade ediliyor. Tabii o su sarnıcının içerisinde bulunmuş olması yani oranın daha önce gizli bir geçit olarak kullanıldığını ifade. Eskiden tapınakların altında gizli sığınaklar vardı. Ve bu sığınakların ulaştığı, uzandığı kapılar vardı. Bugün Ortodokslara bakın ve sinagoglara bakın, hemen altında gizli sığınaklar ve bu geçitlerin çıktığı, uzandığı bir yer var. Burası nereye çıkıyor? Buranın çıktığı yerlerde Diyarbakır'ın 4 giriş çıkış kapısı var. Şu anda neredeyiz? Biz şu an Ulu Cami'deyiz, buradayız hocam. Ha, Ulu Cami'deyiz. Evet. Burada. Şimdi burada şöyle bir şey var o zaman. Evet. Şurada, buranın şu an caminin içinde gördüğümüz camlı yerin altındaki Küçük bir geçit, yer, evet. küçük bir yer. O geçit O küçük su sarnıcı, şu kapılara mı çıkıyor hepsi ya? İfade edilen o ama Tüneller tabii var bu yani bir altta. rivayet. Rivayet, Evet, bu anladım. bir rivayet. Bunun uzandığı işte Urfa Kapı, Mardin Kapı, Yeni Kapı, Dağ Kapı, hatta Hasanpaşa Hanı'na uzandığı bir kapı. Ama tabii bu ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı Yeraltı tünelleriyle bu 4 kapıya çıkış var burada. böyle ifade ediliyor. İmam el-Cezeri'ye ait olduğu ifade edilen güneş saatinin yanında sibernetiğin babası, robot mekanik hareketlerini bulan önemli bir İslam alimi, mutasavvıf, sufi aynı zamanda, matematik, geometri alanında da çok önemli şeylere imza atan İslam alimi. Şöyle mermer taşını görüyorsunuz. Evet. Ortasında demir bir çubuk, Evet. yönü kıbleye çevrilmiş durumda. Evet. Etrafını sarmalayan, çevreleyen 12 tane çizgi bulunuyor yarım ay şeklinde. Evet. Güneş ışınlarını demir çubuğa verdiği zaman etrafında gölge oluşur ve bu gölge belli süre aralıklarıyla yön değiştirir. Evet. Kimi kaynaklar 30 dakika, kimi kaynaklar ise 40 dakikalık süre aralıklarıyla yön değiştirdiğini ve bu şekilde Molla Efendi'nin öğle salat-ı zuhur ile asır vaktinin girdiğini bu şekilde tayin edip ezanı terennüm etmeye başladığını aktaralım. Öğle namazıyla ikindi namazını Şu an girdiğini... mesela şu an tam tarif Evet. edebilir misin? Mesela gölge şurada. Evet, gölge şu an Gölge şurada. ikinci Şu an bir buçuk, şu an ikiye doğru gidiyor. evet, ikiye doğru Evet, gidiyor. Evet. Öğlen ikindi arasında olduğunu Evet. yani o Öğlenle ikindi arasında evet doğru. Şu an daha asrul evvel vaktine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Evet. Yani bu tam çizgiye Hava. gelince mi? İlk çizgideyken Yok, öğlen ezanını mı okuyor? şu gölge boyu demir çubukla eşitlendiğinde ve onun iki katına çıktığında ikindi namaz vaktinin girdiğini ifade edelim. Bu kaç yılından yani bu yapı? Yaklaşık 820-830 yıllık tarihçesi bu. 830 yıldır burada. Evet, daha önce bu meydandaydı açıkçası. Kimisi Ulu Cami Meydanı, kimisi Dağ Kapı Meydanı olduğunu ifade eder. Ardından zarar görmesin diye şöyle demir korunakla şu alana yerleştirildi. Evet. Tabii İmam el-Cezeri'ye ait olduğu ifade edilen sadece güneş saatleri değil, aynı zamanda kanı ölçen kaplar, mesela Çinlilerin mekanik pusulasını beğenmiyor, kendisi önemli bir pusula geliştiriyor. Öyle bir İslam alemi. Mesela konik vanalar önemli bir icadı. Onun dışında fille çalışan su saati, abdestle çalışan su mekanizması gibi birçok esere imza atan yine İmam el-Cezeri olduğunu aktaralım. Allah razı Yaklaşık olsun. şu an çalışan 46 tane eserinin bulunduğunu da buradan haykıralım bir defa. Maşallah. Evet. Ya. Neler varmış burada ya. Türkiye'nin keşfedilmemiş hazinesindesiniz şu an. Allah Allah. Evet. Buraya giremedik ama buranın detaylarını da bir anlatabilir misin hocam? Olur. Mesudiye Medresesi, tabii Melik Mesud döneminde 1183'te tamamlandığı için bu ismi aldığını aktaralım. Burası Anadolu'nun ilk İslam enstitülerinden bir tanesi. Yani üniversite aslında aynı zamanda. Sadece medrese değil, üniversite özelliği de var. Çünkü burada hem astronomi hem coğrafya, matematik, geometri gibi, ilahiyat ilimleri gibi, Arap dil edebiyatı, hıffazlık gibi, hafızlık eğitimleri gibi birçok ilim dallarının burada verildiğini biliyoruz. Eczacılık gibi. Tabii Burada sadece din ilimleri verilmiyor. Burada fen Verilmiyor. ilimleri de veriliyor aslında. fen ilimleri de veriliyor. Bu arada şimdi az önce bir şey konuştuk ya, Ulu Cami burada. Burada daha önce Şafiler namaz kılıyordu. Burada Hanifiler namaz kılıyordu dediğimiz yer burası mı? Şimdi Yani oraya kütüphane- aktaralım. Şimdi burada o ilimlerin eğitimleri verilirken 4 fıkıh mezhep imamımızın da eğitimleri de veriliyordu. Öyle burada. mi? Ha. Evet. Şimdi hem İmam Şafii'nin hem İmam Malik'in hem İmam Ahmed bin Hanbel'in hem de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerimizin kitapları burada okutuluyordu. Bu anlamda burada öğrenciler içtihadını tercih ettikleri hocamızın Dersini almaya başlıyorlar. evet Ondan sonra hocamızın talebesi dersi oluyor. aynen. Ardından bu sefer farklı bölümlerde namazlarını ifa ediyorlar. Şimdi o dönemde bu yapılar vardı. O dönemde bu yapılar Yani bir vardı. cami 4 cami gibi mi kullanılıyordu? 4 bölüm. 4 bölümden Evet. oluşuyor. Evet. Her Cami birinin teşkilatı imamı ayrı mı içerisinde. oluyordu?
Her birinin imamı farklıydı. Peki mesela biri bitirince mi diğeri başlıyordu yoksa? Yok, esasında beraber namaz kılıyordu. Aynı anda mı yani mesela Tabii. sesler birbirine karışma durumu falan? Eskiden o seslerle alakalı şimdi hepsi iç alanda namaz kıldıkları için mikrofon, ondan sonra ses telleri şimdi var mıydı? Orada Yok. sesin gücü yettiği yerde diğerini Yok zaten muydu? kesiliyor Muhtemelen öyle yok. mi? Var mıydı acaba bilmiyorum. Yok. Yani bu anlamda şimdi onu Aynı anda kılıyorlar yani. dört aktaracaksak ayrı. tabii. Şimdi camimizin en eski bölümü şurası. Burası Hanefiler bölümüydü. Karşı taraf Hanefiler bölümü. İkinci bölüm hemen karşıda. Orası Hanbeliler bölümü. Şu siyah bazal taştan olan yapı orası Şafiler bölümüydü. Şurası da şu Doğumak suresi olarak ifade edilen bölüm ise Malikiler bölümüydü. Burası ilk kurulduğu günden günümüze kadar hep mabet olarak, Sürekli. ibadethane olarak varlığını Evet. sürdürmüştür. Yani burası başlangıçta Şemsiler Mabedi bir tapınaktı. Ardından işte kilise, Martoma Kilisesi ve sahabe efendilerimize 639'da buraya gelmesiyle beraber camiye dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yani burası bir okul, hastane ya da müze, Yer farklı bir yaklaşık. işlevi olan bir yapı olarak hizmet vermemişti. Sadece bütün Sadece ibadethane. medeniyetlerin sinerji merkezi, maneviyat merkezi olduğunu Giriş sağladı. çıkış öyle mi ifade? Mihrabı simgeliyor aslında o. O Evet, mihrab. bu bir. Mihrab. En sonuncusu İkincisi aynı ise, herhalde. evet. O da aynı. İkincisi ise işte Diyarbakır'ımızın dar sokaklarını ifade ediyor. Şimdi siz Sur bölgesindeki dar sokaklara girdiğinizde biz onlara küçe diyoruz. Şey diyoruz evet. Küçe diyoruz değil mi? Siz o küçelere girdiğinizde hangi küçeden çıkacağınızı kestiremeyebilirsiniz. O Kaybolabilirsiniz. küçelerden birinde büyüdüm ben İskenderpaşa'da. İskender Paşa'da. Süper maşallah. İkincisi ise Hazreti Dalyan Aleyhisselam'la alakalı verilen bir bilgi. Dicle Nehri'ne esasında günümüz görüntüsünün Hazreti Dalyan Aleyhisselam'ın verdiğini ve bu sembolün de o Dicle Nehri'ndeki kıvrımları işlediğini aktarıyor. Evet, bu da ikinci bir yorum. Şimdi şunu da ben tahmin edeyim. Sur'un 4 tane kapısı mı? Evet, doğru. Öyle mi gerçekten? Evet, mi? gerçekten öyle. Yani şimdi o dönem bu yapıldığı dönemde Sur var mıydı? Orayı bu tabii vardı. Bu kaç yılında yapılmış Selçuklu mesela? Sultanı'ndan, Melikşah'tan sonra. Ekşat'tan sonra Melikşah'tan sonra evet. Ya 1091'den sonra. Bu Bu Diyarbakır'ın sembol ve figürlerin sınırları- burada bulunduğu ifade Diyarbakır'ın ediliyor. sınırlarını ifade ediyor. 4 tane dedik de o dönem 4 tane ana giriş. Yani 4 kapı evet. Urfa kapı, Mardin kapı, Yeni kapı, işte Dağ kapı, Harput, kapı. Elazığ kapısı. Dördüncü figür ise hayat ağacı, işte Sanskritçe, işte o mitolojik şeylere baktığınız zaman işte ebediliği, sonsuzluğu, mutluluğu veren anlamları var. Ama tabii öyle İslami pencereden araştırmacılarımızın verdiği yorumlara baktığımızda Mezopotamya'nın bereketli topraklarını işliyor. Verimli topraklarını, yani buradaki araziler, tarlaların verimliliğini ifade ediyor. Esasında Mezopotamya'nın eski adı El Cezire'ydi. Çünkü burası bir adaydı. Ada, yüksek yer. El Cezire. Hem ikinci ismi de işte Mezopotamya olarak değerlendiriliyor. Bu anlamda El Cezire'de bulunan arazilerin verimliliğini ifade eden evet, bir figür, hayat ağacı. İşte son figür ise ilk kurulduğu günden günümüze kadar hep mabet, tapınak, ibadethane olarak varlığını sürdürmüştür ve ibadethane olarak yine cami olarak. Şu yandaki kitabede de çok özel bir şey ve ayrıntı var. Aktarılan bilgi çok özel. Şeyh Şemseddin'in oğlu Seyyid İbrahim adlı bir zat-ı muhterem şu an günümüzde Melikahmet Caddesi olarak ifade edilen, popüler olan caddede bulunan dükkanların gelirlerini ve 12.000 gümüş gibi önemli bir parayı camiye bağışlayıp o dönemde güzel bir hizmeti başlatıyor. Yaklaşık 500 yıllık, 600 yıllık tarihçesinde olduğu ifade ediliyor. Burada sikaye hizmetini başlatıyor. Sikaye. Gelen hacılara su verme ile alakalı soğuk bir su ikram edilebilecek bir çeşme oluşturmuş ve bu anlamda önemli bir bağışta bulunmuş ve sikaye gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü Diyarbakır genelde çok sıcak olur ve seyyahlar, kervanlar buradan geçtikleri zaman sadece burayı ibadethane olarak kullanmıyorlardı. Aynı zamanda dinlenmek için bir alan olarak da değerlendiriyorlar. Buraya gelenlerin merakla sorduğu sorulardan biri de şu: Diyarbakır ismi nereden geliyor? Evet. Çünkü buraya geldiğimiz zaman burada çoğu insan buraya Ahmet diyor, Amit diyor, Amida diyor. Farklı isimler telaffuz ediyor. Bunun tarihçesi ne? Şöyle tarihine baktığımızda esasında Diyarbakırlılar genelde işte Asurlar döneminde bir kılıç kabzasının bulunduğu ve onun üzerinde işte Amit yazılı olduğu için genelde bu anlamda o dönemde Amit ismiyle anılmıştır. Ardından Roma döneminde de yine Amidi, Bizans İmparatorluğu döneminde de yine Amida, hatta sahabe efendilerimizin buraya geldikleri tarihte de buraya Kara Amid diye seslenmişler. Yani siyah bazal taştan örülü olan şehir. Hikayesi nedir? Mesela Bekir'in diyarı. Oraya da geleceğim. Öyle bir Evet, muhabbet evet. tarihi. Tamam, aynen doğru, güzel. Kara Amit'ten sonra Emeviler, Abbasilerin soyundan gelen Arap kavimleri, işte biz bugün işte aşiret diyoruz ya, Evet. aşiretlerin kaldığı yer.
şu aşiret şu bölgede kalıyorsa bu isimle anılıyor. Burada da Bekir ailesinin, Bekir topluluğunun yaşadığı yer yurt anlamında Diyar-ı Bekir. Kimisi bununla ilişkilendirir, kimisi de o dönemdeki Diyarbakır valisine oranla Bekir bin Vail'e nazaren Diyar-ı Bekir olarak anıldığını ifade ederler. Tabii daha sonra Selçuklular döneminden sonra yine Diyar-ı Bekir, işte Artuklular ta günümüze zaten o dönemde de Osmanlı'ya kadar da yine Diyar-ı Bekir olarak ifade edilmiştir. Bir de Evliya Çelebi Hazretleri ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Evliya Çelebi Hazretleri Diyarbakır Ulu Camii'ni ziyaret ettiğinde şöyle çarpıcı bir yorumda bulunur. Buranın öyle bir manevi sinerjisi vardır ki kişi burada 2 rekat namaz kılsa kabul olunduğuna dair kalbi şahitlik eder. Bunu biz şöyle algılıyoruz. Ya Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın burada ibadet edişinden kaynaklı, sahabe efendilerimizin burada bulunmuş olması hasebiyle, Peygamber Efendimizin kokusunu buraya taşımış olmaları hasebiyle çok özel bir yapı olduğunu ifade eder ve 5. Harem-i 5. Şerife Harem-i Şerif konusu da oradan geliyor. oradan geliyor. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun. Diyarbakır fethi tabi 639 yılında cereyan etti. O tarihte tabi Diyarbakır kapılarını İslam'a açtı. Tabi fethi esnasında yaklaşık 41 sahabe düştü açıkçası. Sadece Komutanımız kimdi? İyaz bin Ganem İyaz bin Ganem komutasında. Halid bin Velid'in de fethe katıldığı Doğrudur. söyleniyor. Halid bin Velid'in de yine fethe tabi ek yardımcı komutan olarak destek verdiğini görüyoruz. Çünkü Halid bin Velid'in esasında görev yaptığı Yermük Savaşı'nda Suriye coğrafyasıydı. Daha sonra ardından İyaz bin Ganem'e destek için geliyorlar. Ya zaten 8 bin Peki surlara girme olayını bir anlatabilir misin? Hani bir suyu takip ederek Halid bin Velid Evet, Efendimiz köpeğin gösterdiği köpeğin su içmesinden işaret alarak sura bir geçiş. su değil de aslında bugün Halid bin Velid Camisi olarak inşa edilen cami, yani bugünkü fakülte üniversitenin bulunduğu alanda sahabe efendilerimizin orada dinlendikleri ve yaklaşık 5 aylık bir bürokrasi sürecini işlettiklerini görüyoruz. Tabii o bürokrasi süreci işlemeyince tabii çözüm arayışı içerisinde bulunuyorlar ve o esnada tabii Kuşatma 5 ay oldu. sürüyor. 5 ay boyunca beş ay fethi kimse gerçekleşmiyor. Gerçekleşmiyor. Daha sonra bulunan yolla birlikte herhalde surların içine girilme. Ki bunun Ramazan ayı da olmuş olduğu ifade ediliyor. İbn-i Huddam adlı zat-ı muhterem herkesin çadırının yanına azığını bıraktı. 2 gün Halid bin Velid'in çadırının önüne azığının gelmediğini Halid bin Velid fark edince acaba ordumuzun yiyeceğinde bir azalma mı var diye bir serzenişte bulunur ve hizmet eden arkadaşı çağırır. Hizmet eden arkadaş, efendim ben her gün sizin işte çadırınızın yanına sahurluğunuzu bırakıyorum. Tabii kendisi de şüphelenir ve İbn-i Huddam nöbete durduktan sonra bir köpeğin dişi köpek olarak ifade ediliyor. Gelip o ekmeği aldı, işte yiyeceği artık o neyse alıp Tur'a yakın bölgede bulunan işte bir su tüneli işte ifade ediliyor. Biz ona eski lahım suyu da ifade edilebilir. Oraya doğru geldi ve orada işte yavrularını yedirdiklerini görüyor. Tabii o nöbetçi bunu takip ettikten sonra bunu işte komutanlara, işte İyaz bin Ganem'e, Muaz bin Cebel, Sa'd bin Zeyd ve Halid bin Velid'e bunu buradalar, değil mi? aktardılar. Tabii bu 4 tane önemli komutanın Diyarbakır'da Fethinde olmuşlar. Diyarbakır fethine katılmışlardır. Onlara aktarırlar ve onlar tabii müzakere sonucunda bunun bir işaret olabileceğini ifade ederler ve orada tabii gönüllü şehit olmak isteyenlere bir seslenişte bulunur. İyaz bin Ganem ile Halid bin Velid radıyallahu anhum ve ardından tabii fetih başlar. Fecr-i Sadık vaktiyle sabahın en erken saatinde tekbir sesleri esasında onların şifreleri olur. Tekbir nidalarıyla o su tünelini tabii biraz genişlettikten sonra gönüllü şehit olmak isteyenler de gençlerden önemli bir grup, onar şeklinde bir gruplar halinde öne atılırlar ve o şekilde o su tünelinden içeri giriş başlanır ve tabii başladıktan sonra tabii onları bekleyen yorgun bir Bizans ordusu da arkada bekliyor ve tabii sabahın erken saatinde o tekbir nidalarıyla Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, lütfuyla orada içeri girerler. Farklı detaylar da var. Halk da buna razı. Halk bunu benimsemiş ve halk sahabe efendilerimize elçi göndererek İslamiyet'i benimsediklerini ifade ediyorlar. Yani biz bu daveti kabul etmek istiyoruz, daveti öğrenmek istiyoruz esasında. Onların esasında buraya gelme nedeni o irşad tebliğin buraya ulaşmasıydı. Suriye coğrafyası İslam'la tanışıyor. İşte Nihaven ve Kadisiye ile işte o coğrafya yine Yermük'le, İran coğrafyası yine aynı şekilde. Ardından Mezopotamya toprakları, Anadolu toprakları İslam'la buluşuyor. Bu anlamda burada yaşayan o Kıptiler, Ermeni, Süryani toplulukları, işte Ezidiler bir kesime esasında ifade edilen %62-%63'lük bir oranın İslamiyet'i tabi sahabe efendilerimizin içeri girdikten sonra benimsedikleri toplu bir teslimiyetin oluştuğu ifade edilir. Tabi fetih esnasında
sahabe efendilerimiz içeri girer girmez işte Halid bin Velid'in oğlu Hazreti Süleyman radıyallahu anh orada şehit düşer. Şu anki Hazreti Süleyman Camii'nin bulunduğu yer biraz Bulunduğu yer, evet. Orada 27 tane sahabe efendilerimizin kabristanı şu an orada metfun. Alıyor Halid bin Velid'in Aynen. oğlu, Daha önce Süleyman. cami ismi İçkale Nasriye Camisi olarak adlandırılıyordu. Ancak sahabe efendilerimize olan saygıya nazaran Hazreti Süleyman Camisi 27 Şehit Sahabe Camisi olarak anılmaya başladığını 27 Şehit Camisi, Sahabe evet, Camisi. Sahabe Camisi olarak anılmaya başladığını ifade edelim. Tabii Oranın Diyarbakır'ın tarihi nasıl? Yani caminin tarihi, caminin geçmişi yine 639'dan sonra mı yapılıyor orası yoksa ondan cami önce? ilerleyen, hayır cami o dönemde cami olarak inşa edilmiyor açıkçası. Nisanoğlu Ebu'l-Kasım döneminde yapıldığı ifade ediliyor. Nisanoğulları döneminde. Tabii bu 1155'ler, 1160'lara tekabül ettiğini ifade edebiliriz. Tabii orada bulunan işte o metfun bulunan sahabe kabristanının yanına hemen Aynen, bulunduğu yapılmış alana cami. Hazreti Süleyman Camisi adında işte cami inşa ettiğini Aslında ifade önce edelim. definler gerçekleşiyor, cami sonradan yapılıyor. Cami sonradan yapılıyor, evet. Burası gibi daha önce yapılmış bir mabet değil. Yok, hayır. Evet. Bir de şimdi Diyarbakır surları gerçekten çok özel. Dünyada çok özel. İkinci önemli sur. 6 kilometre uzunluğunda yer 22-23 metreye kadar uzanan burslara sahip. Bu anlamda 4 tane giriş çıkış kapısı vardı. Şimdi sahabe efendilerimiz zaten 4 komutan eşliğinde 4 kapıda. 4 kapıdan girdiler. Yani bu anlamda diğer kapıların çevrelerinde de yine sahabe efendilerimizin metfun olduğunu aktaralım. Sadece 27 şehit sahabe efendilerimiz yok Diyarbakır'da. Aynı şekilde diğer Toplamda kapıların 41 çevrelerinde şehit. toplamda fethi esnasında 41 sahabe metfun olduğunu ifade edelim. Sahabe efendilerimiz içeri girdikten sonra burada tabii buradaki yerleşik halkın katkısıyla da Diyarbakır fethi gerçekleştirilir. Tabii fethi gerçekleştirildikten sonra buranın işte aile büyükleri, liderleri bir alana toplanılır ve onlara tabii İyaz bin Ghanem Hazretleri seslenişte bulunur. Bugün siz bizden ne tür bir beklenti içerisindesiniz derler. O da biz sizden işte Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine göstermiş olduğu şefkat ve merhameti bekliyoruz derler. Bu anlamda tabii onların içerisinde din alimleri de var, kilisede çalışan rahipler de var. İyaz bin Ghanem Hazretleri şöyle cevap verir, işte rahmet üzerine gönderilen bir elçinin ümmetiyiz derler ve biz bunu yapmaya ehiliz derler. O herkesi kucaklama, o rahmet, o merhamet ikliminin ardından burada toplu bir şekilde teslimiyetin başladığı ifade edilir. Evet. Yani %62, %63, hatta bu oran Meya Farik'in Silvan'dan ve Mardin, işte o dönemdeki Hasankeyf'ten çok daha yüksek bir oranın burada olduğu ifade edilir. Belli bir noktada bazı kelimeleri çıkarırsak sanki İstanbul'un fethini anlatılıyormuş gibi bir hissiyat da var yani. Var değil mi? O kadar bir benzerlik gösterdiği Evet. alanlar var. Şimdi bulunduğumuz yer Hazreti Süleyman Camii. Şu aşağıda gördüğünüz surun delindiği yer, Diyarbakır fethinin ilk başladığı yer. 639 yılında 5 aylık kuşatmadan sonra fethin kapıları açılıyor. Diyarbakır surlarının kapıları açılıyor ve sahabe efendilerimizden 27 tane sahabe efendimiz şu gördüğümüz arka taraftaki Hazreti Süleyman Camii'nde kabirleri burada. Burada metfunlar. Bunların içinde Halid bin Velid Efendimizin oğlu Hazreti Süleyman var. Caminin ismi de zaten o şekilde alınıyor, Hazreti Süleyman Camii diye. İyaz bin Ghanem radıyallahu anh komutanlığında gelen ordu 5 ay boyunca surları kuşatıyor. Fakat fethi gerçekleşmiyor. 5 ayın sonunda Halid bin Velid Efendimizin bir köpeğin beslenmesi, çocuklarına yemek götürmesi vasıtasıyla buradaki geçidi keşfediyor ve o geçitle birlikte Diyarbakır surlarının kapısı Müslümanlara açılmış oluyor ve o günden bugüne de burası artık İslam coğrafyası olarak devam ediyor. Hz. Halid bin Velid Efendimizin oğlu Hz. Süleyman adına yapılmış cami ve Diyarbakır'da gelindiği zaman böyle ziyaret edilmesi gereken çok önemli bir yerler. Tam surların tam iç kısmında kalıyor. Diyarbakır'ın az önce Ulu Cami'deyken Diyarbakır'ın fethini anlattık biraz. Orada hatırlarsınız 41 sahabe efendimiz fetih sırasında şehit oluyor. Şehit olan sahabe efendilerimizin 27 tanesi şu an burada, kabri burada 27 tanesi. Bunların arasında Halid bin Velid Efendimizin oğlu Hazreti Süleyman var. Caminin ismi de Hazreti Süleyman Camii. Buranın bir hususiyeti var. Dünyada Hicaz bölgesi dışında, Mescid-i Nebevi'nin olduğu Medine, Mekke bölgesi dışında 20 tane sahabe efendimizin aynı anda bir yerde bulunduğu başka bir yer yok. O yüzden burası kıymetli bir mekan. Birazdan içeri de gireceğiz. Namazımızı kılacağız. O zaman geçelim camiye. Caminin içine de bir bakalım.
İyaz bin Galem komutasında Diyarbakır'ın fethine katılıp şehit düşen sahabilerin fetih sonrası defnedildikleri türbe üzerinde Hz. Süleyman Camii inşa edildiği düşünülmektedir. Hz. Süleyman Camii'nin harim kısmı Nisanoğlu Ebu'l Kasım tarafından 1155-1169 yılları arasında yaptırılmıştır. Bugünkü şeklini Osmanlı dönemindeki ekleme ve onarımlarla alan cami Nasiriye Kale Camii olarak da adlandırılmaktadır. Burada metfun 27 sahabenin isimleri Hazreti Süleyman bin Halid radıyallahu anh, Halid bin Velid'in oğlu oluyor. Hazreti Rıdvan radıyallahu anh, Hazreti Mesud radıyallahu anh, Hazreti Beşir radıyallahu anh. Şu ortadaki kabir Hazreti Süleyman'ın kabri. Hazreti Süleyman İbni Halid yani Halid bin Velid radıyallahu anh'ın oğlu. Diyarbakır fethinde 639'da burada şehit düşüyor ve kabri buraya defnediliyor. Üzerine de sonradan bir cami inşa ediliyor 1155 yılında. Şimdi de burası böyle ziyarete açık bir yer. Diyarbakır'da Hazreti Süleyman diye ünlenmiş meşhur bir bölge.